Ben özgeçmişime bakanlar zaten görmüştür. Hacettepe Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Temel çalışma alanım insan hakları, medya ve toplumsal cinsiyet mevzusu. Bugün bir ifade özgürlüğü konuşması yaparak aslında bitirmek istiyorum. Çünkü birinci oturumdan beri insanlık tarihinde bizi var edenin aslında birbirimizle konuşmak olduğunu görüyoruz. Yani kültürün kendisi zaten konuşma yeteneği olmayan, dil yeteneği olmayan bir varlıktan değil, insandan ortaya çıkıyor. Yani insan icadı. Kültüre olumlu ve olumsuz anlamlar yüklenebilir. İsmini hatırlamıyorum ama dönemin Hitler'in Kültür Bakanı kültür kelimesini nerede duysam elimi silahıma götürürüm gibi bir ifade kullanıyor. Çünkü kültürün karanlık bir yönü de var ama diğer taraftan bizi insan haline getiren çok üretken, çok aydınlık bir yüzü de var. İkisi birlikte el ele ilerliyor. Tıpkı insan varlığı gibi, iyi ve kötü yanlarımızın aynı anda bizde bulunması gibi. Ben salona derslerimi de böyle yapıyorum, konuşmalarımı da salona bir soru sormak istiyorum. Temel insan hakkı nedir arkadaşlar sizce? Yaşam hakkı, özgürlük, güvenlik. Bak bu benim öğrencim, kim görmek istiyorum? Kim söyledi onu? Teşekkür ederim Sude. İşin heyecanı kayboldu ama olsun. Hak talep etme hakkı. Hak talep etme hakkı olmadan hiçbir hakka erişemeyiz. Hak talep etme hakkı için ne gerekiyor Sude? İfade özgürlüğü gerekiyor. Bugün baktığımızda Amerika Anayasa... Ya bu ışık biri gözüme çok fazla geliyor. Şöyle mi dursam? Tamam, teşekkürler. Amerikan Anayasası'na baktığımızda ta işte Virginia Özgürlük Sözleşmesi'ne dayanır. First Amendment ifade özgürlüğüdür. Ve biz genelde önümüzde çok büyük sorunlar olduğu için içinde bulunduğumuz coğrafyadan dolayı ne yapmıyoruz? İfade özgürlüğünü aslında hiçbir zaman birinci sıraya koymuyoruz. Koşullarımızla da ilgili bir şey belki. Ama hak talep etme hakkı aslında ifade özgürlüğün ta kendisidir. Eğer biz bir hakkı talep edemiyorsak zaten o hakkın insan hakları olarak tanımlanması, savunulması, evrenselleşmesi mümkün değil. Bunu size tarih sahnesinden çekeceğim iki karakter üzerinden, iki insan kategorisi üzerinden anlatmak istiyorum. Dokunulmazlar, duyanınız oldu mu? Bu arada hala güncelliğini koruyor ne yazık ki. Hindistan'da biliyorsunuz kast sistemi var. Ve bu kast sisteminde dokunulmazlar diye bir kasttan bahsediliyor. Şimdi bizde ülkemizde milletvekillerin falan dokunulmazlığı oluyor ya. Öyle bir şey değil, koruyan bir şey değil. O kadar insanlık dışı görülüyor ki onlara dokunulmuyor. Hiçbir yere ait değiller. Aslında hiçbir kasta ait değiller. Toprakları ya da bir gelirleri yok. Bunlar sadece bazı dokunulmazlar elleriyle fare avlıyorlar tarlalarda. Ve o fareleri yiyerek mesela hayatta kalabiliyorlar. Birileri onlara bir barınak verirse veriyor. O toprak üzerinde yaşayan herkes dokunulmazlar karşısında egemen iktidar. Her şeyi yapabilir. Dokunulmazların herhangi bir hakkı yoktur. En başta hak talep etme hakkı yoktur. Çünkü onların sesi yoktur, duyulmaz, görülmez onlar. Ve bir insanın görülmemesi aslında olmaması demek. Niye olmaması demek? Çünkü biz aslında ötekinin bakışından göründüğümüz kadar özneyiz. Öyle kuruluyoruz. Sesinin duyulmaması, varlık gösterememesi demek. Bu yüzdendir ki Birleşmiş Milletler temsil, doğru ve eşit temsili bir insan hakları maddesi olarak uzun süre önce kabul etti. Düşünün medyada temsil edilmeyen kesimleri biz ya da yanlış temsil edilen, düşmanlaştırılan, ötekileştirilen biz onları ne kadar tanıyoruz ya da onlarla ne kadar empati kurabiliyoruz.
İkinci insan kategorisi Roma döneminden çekip çıkartıyoruz. Homo sacer diye bir kavram. Öğrencilerim biliyorlar, onun dışında duyan oldu mu? Roma'da özgür bir insanı öldürmek suç sayılıyordu. Tıpkı günümüzde insan öldürmek suç olduğu, insan öldürmenin suç olduğu gibi. Ve fakat bir kişi homo sacer ilan edildiğinde hem kurban edilemiyordu hem öldürülmesi cinayet sayılmıyordu. Bu ne demekti? Şehrin ya da ülkenin nomoslarına aykırı davrandığı varsayılan kişi onu öldüren tarafından homo sacer ilan edilebiliyordu. Neydi bu? İki tane fiilden bahsediyorduk. Bir, baba katli ve baba katlinden şüphe. İkisi, evli kadının kocasını aldatması ya da aldattığından şüphe. İkincisini zaten biliyoruz değil mi? Türkiye'deki namus cinayetlerine yapılan indirimler vesaireler üzerinden. Bu iki suçu işlediğinden şüphe edildiği zaman bu insanlar kendi aileleri tarafından öldürülüyor ve homo sacer ilan ediliyordu. Bu insanların ne hakkı yoktu? Savunma hakkı yoktu. Yani adil yargılanma hakkı yoktu. Yani hak talep etme hakkı yoktu. Buradan, bu arada ben de dakikayı aşmayayım. Buradan ifade özgürlüğünün aslında bir, ikinci, üçüncü, dördüncü, zaten haklar arasında hiyerarşi olmaz ama sonlarda değil, aslında en başta hak talep etme hakkını kullanabilmek için ne kadar gerekli olduğunu görüyoruz. İfade özgürlüğü insan imgesinin siyasallaşması ve insan olarak varlık göstermesinin, yani onurlu bir hayat sürmesi için son derece elzem bir şey baktığımızda. İfade özgürlüğü, sabahtan beri dijital medya konuşuldu, o konuşuldu, bu konuşuldu. İfade özgürlüğü aslında hakikat arayışımız için gerekli ama bunun da sınırları olmalı. Siz nasıl sınırlarsınız ifade özgürlüğünü? Sınırlayalım desek. Mesela burada bir yasa tasarısı hazırlıyoruz diyelim. Çizgileriniz ne olur? Evet, başkasının özgürlüğüne zarar vermemek. Başka ekleyecek olan var mı? Başkasının hakkını ihlal etmemek, değil mi? Hak ve sorumluluk paranın iki yüzü gibidir. Yani bir takım haklarımız varsa bir takım sorumluluklarımız da olmalı. Başkasını küçük düşürecek, şiddete yöneltecek, linç edecek vesaire olaylar ya da öylesine bir dil, ifade özgürlüğünün kesinlikle sınırları olmalıdır. İfade özgürlüğünü en geniş uygulayan ülke Amerika Birleşik Devletleri. Ve her şey tartışılabilir olduğunu düşünüyorlar. Bizim için asla konuşulmaz denilen kırmızı çizgi hepimiz için muhtemelen çocuk pornosunun bile tartışılması gerektiğini düşünüyorlar. Niye böyle düşünüyorlar? Çünkü ifade özgürlüğünün kökenlerine baktığımızda karanlıkla aydınlığın, iyi ile kötünün, yalanla hakikatin açıkça tartışılmadan ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar. Eğer bir şey yanlışsa, yalansa,